İlk başta sıvı yağ, çiçek yağı şöyle 2 yemek kaşığı kadar. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Ocağın altı en güçlü şekilde yanıyor. Mantar. Bu tarifte mantarı kesinlikle yıkamıyoruz. Hemen sapını şöyle koparıyoruz. İsteyen sapını da kullanabilir, isteyen kullanmaz. Soyuyoruz. Kültür mantarı kullanıyorum. İstediğiniz mantarı kullanabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir mantarı kullanabilirsiniz. Hepsini karıştırıp da kullanabilirsiniz. Bakın şöyle üst tarafını da alıyorum. Şöyle kazıyorsunuz. Daha sonra şu dışarıda kalan, yani kopmamış olan tarafını şu şekil kesiyorsunuz. Ve uzunlamasına kesiyoruz. Mantarı da ben zaman geçmemesi için diğerlerini ayarladım. Yarım kilo 400 gram mantar yeterli. Hemen ince ince kesiyorum bu şekil. Daha sonra hemen tavaya en az 400 gram mantar isterseniz istediği de mantarı da kullanabilirsiniz. Görüyor musunuz? En yüksek ısıdayım. En yüksekte. Yani neden? Mantarlar sulanmasın diye. Hala en yüksekteyim şu anda. Dikkat. Tek kişiyim. Onun için kendime kadar et kullanacağım. İlk önce bir dilim antrikot. Okyanus tuzu. Hemen karabiber. Çeviriyoruz. Yine karabiber. Tekrar sıvı yağ. İsteyen zeytinyağı da kullanabilir. Sosunu hazırlayana kadar burada lezzetlensin. Oda sıcaklığına gelsin. Hala yüksekteyiz. Görüyor musunuz? Devam etsin. Bakın renginden belli. En yüksekte devam ediyoruz. En yüksekte olmamıza rağmen hala suyunu bakın salmaya başladı. Ama toparlayacak o en yüksek ateşte. Bu arada biz soğanını ayarlayalım. Tekrar şöyle bir üstünden geçelim. İşte bu. Yüksek ısıda suyunu hafif çekene kadar sadece yağ kalacak. 5 dakika pişirmeye bırakıyorum. 5 dakika sonra bakın kendine gelmeye başladı. Rengi döndü, suyunu çekti. Sadece yağ kaldı. Şimdi burada hemen şöyle ortasını açalım. Harika. 2 sarımsak. Şöyle köşeden ver. Bakın hala en yüksek ateşteyim. Dikkat edin. Hala en yüksek ateşteyim. Şimdi artık bakın şöyle yayıyorum. Yaydıktan sonra soğanların yanmasını, sarımsağın yanmasını istemiyorum. O yüzden ocağın altını orta ateşe getiriyorum ve bunu bu şekilde 7-8 dakika pişmeye bırakıyorum. 7-8 dakika. 7-8 dakika geçti. Su bardağı ölçülü yapıyoruz. Tavuk suyu. Koray, tavuk suyu mu? Tavuk suyu olur mu et yemeğine? Bilhassa tavuk suyu olursa çok daha lezzetli olur. Hemen şöyle bir su bardağı koyalım. Evet, biraz daha istiyor. Şöyle 1,5 su bardağı gibi düşünebilirsiniz. 1,5 su bardağı. Suyunu çekip mantarlar gözükmeye başladığı anda yarım bağ ıspanak. Şimdi burada isteyen ıspanak katabilir. İsteyen sevdiği başka bir ot katabilir. Ama burada ıspanak çok yakışır. Orijinali de bu. En az 10 dakika ıspanak kavuruyoruz. Burası çok önemli. 10 dakika ıspanağı kavuruyoruz. Tamamen malzemeyle bütünleşsin. Bakın suyu ıspanak içine çekti. Farkında mısınız kalan suyu? Şimdi burada krema, markası hiç önemli değil. Hatta başka marka olsa belki daha da iyi olabilir mi diye düşünmüyor değilim.
Artık baharatlarına geçebiliriz. Şöyle 1,5 çay kaşığı kırmızı toz biber. Artık mutfaklara zerdeçalı sokalım. Çoluk çocuk şöyle sağlıklı bir yemek yesin. 1 çay kaşığı zerdeçal hem renk verir, lezzetlendirir. Yarım çay kaşığı karabiber. Tamamen isteğe bağlı. Biraz acı isteyen kırmızı pul biber 1 çay kaşığı. Hatta ben acı olsun istiyorum. Şöyle 2 çay kaşığı. Ve tekrar tuz. Başta tuzlamıştık. Ona göre et kullanacağımız için bu biraz kekik de ister. Kekik. Şöyle 1 çay kaşığı kadar. Ve artık sadece karıştırabiliriz. Kıvam alacak. Şu anda da yiyebilirsiniz ama benim size tavsiyem kıvam almasını beklemeniz. O yüzden bunu, şunun lezzetli olma şansı var mı? Arka ocağa alıyoruz. Arka ocakta kısık ateşte yavaş yavaş pişmeye devam edecek. Döküm tava, bizim emekler döküm tava. Ufak bir not, döküm tava alacağınız zaman mutlaka sapı ısınmayan döküm tava alın. Verdiğiniz paraya değsin. Elimi 5 saniye tutamayacak duruma geldiği anda tava istediğim kıvama gelmiş demektir. Hemen mahşerin dörtlüsü. Şimdi 1 dakika sonra, bakın 1 dakika sonra hemen iz vereceksek, yakışıklı olsun diyorsak, yakışıklı olacaksa hemen şöyle 1 dakika daha, 2 dakika yetermiş bunun için, bir her tarafı için. Sivri olmayan bir şeyle şöyle bastırabilirsiniz. İzimizi verdikten sonra şöyle bir 10 saniye bekliyorum tavanın tekrar kendine gelmesini. Bu tarafını 30 saniye sonra, et çok ince çünkü, bir de şöyle verelim izini. Bunu daha sonra kızartırız. Sıcak sıcak yeriz. Ama bugün affetmem bunu. Hemen tabaklayalım. Toplam 3 dakikada pişirdik. Ben size söyleyeyim. Toplam 3 dakika. Görüntü nasıl? Bence süper. Hemen şöyle alalım. Beğeniyorsanız tabağı böyle yapabilirsiniz. Şöyle son bir kez karıştıralım. Ispanaklı tarafından. Sadece bir tarafına. Şöyle yarı üstünden. Evet. Biraz da mantarlı sosundan. Eti tamamen kapatmıyoruz. İnsanlar ne yediğini görsün. Aynen böyle. Nasıl gözüküyor? Bana sayarsanız tablo gibi oldu. İş yeri sahipleri. Kremalı ıspanak diyorsanız ıspanağı kavurmadan direkt böyle benim yaptığım gibi atmalısınız. Ispanağın tadı gelmeli. Mantarın ne çıkmasını istiyorsanız ıspanağı kavurmalısınız. Ondan sonra sos haline getirmelisiniz. Tabak nasıl duruyor? Picasso! Michelangelo! Kalkın lan ayağa! Kalkın, ustanız geldi lan! Evet, şunun bir tadına bakalım. Harbi şov. Harbi şov. Hemen şunun bir tadına bakalım. Hemen etinden. Evet. Çok ince etti zaten. Kızartılabilecek en minimum şekilde kızarttık. Mantarı, ıspanağı. Açın ağzınızı. Şunun şöyle bir tadına bakın bakalım. Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Harbi yok. Harbi yok. Biliyorum seyrederken işkence gibi ama imkan olan yapsın. Sonra bana dua etsin. Açın ağzınızı. Gece gece burada şov var. Gece gece. Vay kardeşim ya. Vay arkadaş ya. Şunu yapmazsam kendimi affetmem. 3 parmak tekniği. Bu tekniği geliştirmem yıllarımı aldı. Of of. Açın ağzınızı. Şunun bir tadına bir de şöyle bakın bakalım. Yani bir insanın kendi yaptığını yemeğe şöyle güzel, böyle güzel demesi ne kadar doğru bilmiyorum ama gerçekten muhteşem olmuş. Eskiden dışarıda çok lezzetli yiyebiliyorduk ama kalite de çok düştü. İnanılmaz rakamları biliyoruz ama kalite diplerde. Koray oğlum, herkes eleştirmek sana mı kaldı? Yap işini, boş ver. Gül geç, zaten eğlenmek için yapıyorsun. Ama yapım böyle benim. Ben hep bir taraf olmuşumdur bu hayatta. Öyle. Yok efendim sahtekarca, müsaadenizle. Yok efendim kamera önünde besmele çekerek yemeler. Bunlar bana çok acayip geliyor. Hiç benlik işler değil. Diğer eti de kızartacağım. Dayanılacak gibi değil.
3 et olsa 3'ünü de yermişim. İzleyip abone olmayanlar sizi unuttum zannetmeyin. Unutmadım tabii ki. Sizi unutmayacağım. Hepimize sağlık, tekrardan herkese selamlar.